Evet arkadaşlar, dünyadaki gizemli olaylar ve nesneleri incelemeye devam ediyoruz. Tarih boyunca savaşlar, istilalar, gemi kazaları ve ani yıkımlar arkalarında çözülememiş devasa gizemler bıraktı. Bu videoda da sadece maddi değerleriyle değil, insanlığın geçmişine ışık tutan hikayeleriyle de yüzyıllardır define avcılarının ve tarihçilerin uykularını kaçıran 10 kayıp hazineyi ele alacağız. Ama videoya geçmeden bu tip videoların devamı ve kanalın ayakta durması için abone olup videoları beğenmenizi rica edeceğim. Hemen konumuza dönelim. İşte listedeki hazinelerin kronolojik ve mekansal detayları, ortaya çıkış dönemleri ve arkalarındaki büyük hazine gizemleri. 1. Amber Odası, Kehribar Oda. Zamanı ve mekanı. 18. yüzyılın başlarında 1701 Prusya'da, günümüz Almanya'sı yapımına başlandı. Daha sonra Rusya Çarı Deli Petro'ya hediye edilerek St. Petersburg yakınlarındaki Katerina Sarayı'na yerleştirildi. Gizemi ve tarihi. Tamamen kehribar paneller, altın yapraklar ve aynalarla kaplı olan bu oda dünyanın 8. harikası olarak anılıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941 yılında Nazi askerleri sarayı işgal etti, odayı söküp kasalarla Königsberg, günümüz Kaliningrad'ı, kalasına taşıdı. 1945'te müttefiklerin bölgeyi bombalaması sırasında kalenin altındaki tünellerde mi kaldı, yangında kül mü oldu yoksa gizli bir sığınağa mı gömüldü hala bilinmiyor. 2. Tapınak Şövalyeleri Hazinesi. Zamanı ve mekanı 12. ve 14. yüzyıllar arası. Orta Doğu, Kudüs ve Avrupa. Özellikle Fransa, Paris. Gizemi ve tarihi. Haçlı seferleri döneminde kurulan askeri dini bir tarikat olan tapınak şövalyeleri, hacıları koruyarak ve tarihin ilk bankacılık sistemini kurarak muazzam bir servet elde etti. Fransa Kralı 4. Filip, borçlu olduğu bu tarikata komplo kurarak 13 Ekim 1307 Cuma günü tüm şövalyelerin tutuklanmasını emretti. Ancak kral, tarikatın Paris'teki merkezine ulaştığında hazine odası tamamen boşaltılmıştı. Efsaneye göre hazine ve muhtemelen kutsal kase gibi dini relikler o gece nehir yoluyla La Rochelle limanına, oradan da gemilerle İskoçya'ya ya da Portekiz'e kaçırıldı. 3. Montezuma'nın altınları. Zamanı ve mekanı. 1520 Tenochtitlan, günümüz Meksiko şehri, Meksika. Gizemi ve tarihi. İspanyol Fatih Hernán Cortés ve askerleri Aztek İmparatorluğu'nun başkentine geldiklerinde İmparator II. Montezuma'yı esir alıp saraydaki devasa altın hazinesine el koydular. Ancak Aztek halkı ayaklandı ve Cortés, La Noche Triste, kederli gece olarak bilinen 30 Haziran 1520 gecesi şehirden kaçmak zorunda kaldı. Kaçarken İspanyollar taşıyabildikleri kadar altını yanlarına aldılar fakat ağır zırhları ve altınların yükü yüzünden birçoğu Texcoco Gölü'ne düşerek boğuldu. Geri kalan altınlarınsa Aztekler tarafından şehrin etrafındaki gizli mağaralara veya gölün derinliklerine gömüldüğüne inanılıyor. Kaptan Kidd'in hazinesi. Zamanı ve mekanı. 17. yüzyılın sonları, 1690, Hint Okyanusu ve Karayipler. Gizemi ve tarihi. İskoçyalı denizci William Kidd aslında İngiltere adına korsanları avlamak üzere görevlendirilmiş bir özel denizciydi. Ancak kendisi de korsanlığa bulaştı. 1698'de zengin yüklü Ermeni gemisi Quedah Merchant'ı yağmalayarak muazzam bir servet kazandı. Yakalanıp 1701'de Londra'da idam edilmeden önce hazinesinin büyük kısmını New York yakınlarındaki Gardeners Adası'na ve Karayipler'deki gizli noktalara gömdüğünü iddia etti. Bu iddia, dünyadaki gömülü korsan hazinesi efsanelerinin ve haritalarının doğuş noktası oldu. 5. San Jose Hazinesi. Denizin derinliklerinde yatan tarihi kalyonlar milyarlarca dolarlık servet barındırıyor. Zamanı ve mekanı 8 Haziran 1708 Kolombiya açıkları, Baru Yarımadası. Gizemi ve tarihi. İspanyol kalyonu San Jose, Peru ve Bolivya'dan yağmalanan altın, gümüş, zümrüt ve mücevherleri İspanya Kralı 5. Felipe'ye taşımakla görevliydi. İngiliz savaş gemileriyle girilen çatışmada geminin barut deposu patladı ve kalyon dakikalar içinde denizin dibine gömüldü.
Bugün milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen bu geminin enkazı 2015 yılında Kolombiya hükümeti tarafından bulundu, ancak hukuki anlaşmazlıklar ve derinlik nedeniyle hazinenin tamamı hala yüzeye çıkarılmadı ve su altındaki gizemini koruyor. 6. Nazilerin altın treni. Zamanı ve mekanı: Mayıs 1945, Breslau, günümüz Wrocław, Polonya ile Wałbrzych arası. Gizemi ve tarihi: Kızıl Ordu yaklaşırken Nazilerin Breslau'dan tonlarca altın, mücevher ve değerli sanat eserini 150 metre uzunluğunda zırhlı bir trene yükleyerek kaçırdığı söylenir. Tren, Wałbrzych yakınlarındaki dağların altına inşa edilen devasa ve gizli yeraltı tünel şebekesi Project Riese içine girdikten sonra bir daha asla çıkmadı. 2015 yılında trenin bulunduğuna dair büyük iddialar ortaya atılsa da yapılan kazılarda somut bir iz bulunamadı. Tren hala Polonya dağlarının altında bir yerlerde saklı olabilir. 7. Flor de la Mar hazinesi. Zamanı ve mekanı: Kasım 1511, Malakka Boğazı, Endonezya-Malezya açıkları. Gizemi ve tarihi: Portekizli amiral Afonso de Albuquerque, Malakka Sultanlığı'nı fethettikten sonra sultanın sarayından yağmalanan tonlarca altın, Siam kralının hediyeleri ve paha biçilemez mücevherleri Flor de la Mar, deniz çiçeği adlı gemiye yükledi. Ancak gemi Portekiz'e dönerken Sumatra açıklarında şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Mercan kayalıklarına çarparak ikiye bölündü ve battı. Amiral kurtuldu, ancak deniz tarihindeki bu en büyük ganimet Malakka Boğazı'nın hırçın suları ve kalın çamur tabakası altında kayboldu. 8. Kral John'un mücevherleri. Zamanı ve mekanı: Ekim 1216, Lincolnshire, İngiltere. The Wash adlı körfez. Gizemi ve tarihi: Magna Carta'yı imzalamasıyla tanınan İngiltere Kralı Yurtsuz John, isyancı baronlardan kaçarken Norfolk'tan Lincolnshire'a doğru hareket etti. Kralın arkasından gelen devasa bagaj konvoyu, The Wash olarak bilinen, gelgit olaylarının çok sert yaşandığı, çamurlu ve bataklık koyu kestirmeden geçmeye çalıştı. Gelgit suları aniden yükselince, İngiliz kraliyet tacı, tarihi mücevherler ve altın paralarla dolu tüm konvoy, bataklığın ve suların içinde kayboldu. Bölge bugün tarım arazisine dönüşmüş olsa da, mücevherler hala metrelerce derindeki çamurun altında yatıyor. 9. Lima hazinesi. Zamanı ve mekanı: 1820, Lima, Peru, Cocos Adası, Costa Rica. Gizemi ve tarihi: Peru'da İspanyol karşıtı isyanlar başlayınca Lima'daki Katolik Kilisesi ve soylular şehirdeki altın kaplama heykelleri, mücevherleri ve kilise servetini korumak için İngiliz kaptan William Thompson'ın gemisi Mary Dear'e yüklediler. Ancak Thompson ve mürettebatı paranın cazibesine kapılarak gemideki muhafızları öldürdü ve rotayı Costa Rica açıklarındaki Cocos Adası'na çevirdi. Hazineyi adaya gömdükten kısa süre sonra yakalandılar. Thompson kaçmayı başardı ama hazinenin yerini kimseye söylemeden öldü. Ada, Robert Louis Stevenson'ın ünlü Define Adası romanına da ilham kaynağı olmuştur. 10. Cengiz Han'ın kayıp mezarı ve hazinesi. Zamanı ve mekanı: 1227, Moğolistan. Muhtemelen Kenti Dağları. Gizemi ve tarihi: Dünyanın gördüğü en büyük bitişik imparatorluğu kuran Cengiz Han, sefer sırasında öldüğünde arkasında fethettiği onlarca krallıktan topladığı muazzam bir servet bıraktı. Efsaneye göre Han, gizli bir yerde tüm hazinesiyle birlikte gömülmek istedi. Mezarın yeri belli olmasın diye cenaze törenine katılan tüm askerler, ardından o askerleri öldüren diğer askerler katledildi. Hatta mezarın üzerinden nehir geçirildiği veya 1000 atın toprağı çiğneyerek dümdüz ettiği söylenir. Moğollar için bu bölge hala kutsal ve dokunulmaz kabul edildiğinden modern teknolojilere rağmen Cengiz Han'ın mezarı ve milyarlarca dolarlık hazinesi hala bulunamamıştır. Bu hazinelerin ortak noktası, oluştukları dönemin büyük kırılma anlarında, savaşlar, devrimler veya doğal afetler ortadan kaybolmuş olmalarıdır. Birçoğu doğa şartları, çamur, sualtı akıntıları tarafından korunurken, bazıları da insanoğlunun sır saklama becerisi sayesinde gizemini korumaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, tarihin gizemli olaylarını ele aldığımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup kanalı yaşatırsanız memnun olurum. Sağlıcakla kalın.